Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diş hekimi Korhan Demetoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Korhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Gayet iyiyim. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. Sizler de Çok sağ teşekkürler. olun. Hocam sormak istiyorum. Son zamanlarda herkesin merak ettiği zirkonyum hakkında genel bir bilgi verebilir misiniz? Eksik dişlerin tamamlanmasında, hasar görmüş kırık dişlerin onarılmasında, aşırı madde kaybı olan dişlere yapılacak inlay dediğimiz dolgularda kullandığımız bir tür materyal. Zirkonyumun daha çok tercih edilme sebebi toplumda estetik algısının farkındalığın daha çok artmış olması ile ilgili. Geleneksel metal destekli porselenlere nazaran zirkonyum bize çok daha iyi bir estetik sağlıyor. Bunu da ışık geçirgenliğinin farklı olmasıyla sağlayabiliyoruz. Biraz daha yüksek ışık geçirgenliği olduğu için daha doğal bir gülümseme, doğal bir görünüm elde edebiliyoruz. Zirkonyum yapılırken dijital yöntemler kullanıyoruz. Bu teşhis, tedavi planlaması, tedavi kısımlarında mümkün olduğu kadar bilgisayar destekli cihazlardan faydalanmamızı sağlıyor bize. Dijital dünya yani. Evet, biraz o da tıbbın da bizim mesleğimizin de içine süratle girdi. Aynen. Evet. Dijital iş akışı ile hazırlanan protezler, iğne dolgular da insan hatasını en aza indiriyor. Tedavinin sürecini çabuklaştırıyor. Ayrıca zirkonyum son derece doku dostu bir materyal. Anti-alerjik özellikleri var. Bu sayede hastalarımızın diş eti sağlığını da daha rahat idame edebiliyoruz zirkonyum kullanarak. Hocam peki zirkonyum tedavinin diğer tedavilerden farkları neler? Avantajları neler? Biraz bahsedebilir misiniz? Yani demin de söylediğim gibi aslında bu kaplamalar yapılırken yani protetik sabit tedavilerde elimizde ana olarak 3 tane temel malzeme var. Bir tanesi geleneksel olarak kullandığımız metal altyapılı porselen kaplamalar. Bunlar dirençli olsalar da hem estetik açıdan istediğimiz kadar, zirkonyum kadar yeterli olmuyor. Hem de zirkonyum daha doku dostu olduğu için sonrasında diş etlerinin daha sağlıklı devam etmesini sağlıyor. Bir de zirkonyumun dışında tam seramik porselenler var. Burada estetik çok daha rahat sağlanabiliyor. Ama bu tarz kaplamalarda da direnç daha düşük olabiliyor. Daha çok laminelerde, yaprak porselenlerde kullanıyoruz bunları. Hem doku dostu olmasıyla hem estetiği iyi sağlamasıyla daha öne çıkıyor bu materyaller içinde. Peki hocam zirkonyum kaplamanın bir ömrü var mıdır? Ne kadardır ya da? Açıkçası net bir ömür söylemek pek mümkün değil. Burada önemli olan hastanın ağız hijyenini ne kadar sağlayabildiği, diş eti sağlığının durumu, süresinin dolması, yenilenmesinin gerekmesi biraz malzemenin ömrüne bağlı ama burada da hastanın yaşayabileceği travmalardan, kendi dişimizi kırabilecek, zarar verebilecek herhangi bir sebepten, yemeğin içinden sert bir materyal çıkması gibi veya bir tür çarpma, bir travmaya uğramak gibi bu gibi durumlarda kaplamalar zarar görebilir, kırıklar oluşabilir. O zaman yenilenmeleri gerekir. Veya hastalarımızın diş eti rahatsızlıkları yaşamasıyla, diş etlerinin çekilmesiyle kaplamalar artık dişleri örtemeyecek, kapatamayacak duruma gelir. Bu durumlarda da yenilenmesi gerekir. Ama ağız hijyenine dikkat eden, bazen bazı sistemik rahatsızlıklarla da diş eti çekilmeleri meydana gelebiliyor. Bu tür olguların ortaya çıkmadığı durumlarda zirkonyumlar herhangi bir renk değişikliği olmadan, kolay kolay aşınmadan çok uzun yıllar kullanılabilir. Tedavisi nasıl yapılıyor hocam? Kaç seans sürüyor zirkonyumun? Zirkonyum tedavileri normalde herhangi bir aksaklık yaşanmadığında çoğunlukla 2 seansta tamamlanabiliyor. İlk seansta dişlere istediğimiz formu verip ölçüyü alıyoruz hastalarımızdan.
Burada klasik yöntemlerle ölçü alabildiğimiz gibi dijital tarama cihazlarını da kullanabiliyoruz. Bu durum bizim tedavi sürecimizi hızlandırıyor aslında. İkinci seansta eğer arzu ettiğimiz estetiği, doku uyumunu, diğer dişlerle kaplamaların uyumunu yakalayabildiysek tedaviyi sonuçlandırabiliyoruz. Peki hocam, şimdi dijital teknoloji artık sağlığın her alanında. Peki diş hekimliğinde dijital teknoloji nerelerde, nerede kullanırsınız? Diş hekimliğinde dijital teknolojiyi sadece protetik işlemlerde değil, ortodontide, cerrahi işlemlerde, implant planlamalarında, bizim gece plağı dediğimiz diş gıcırdatmayı engellemek için kullandığımız plakların yapımında kullanabiliyoruz. Yani kullanım alanı oldukça fazla. Hatta restoratif amaçlı bazı çürüklerin tedavi edilmesinde, işte inlay, onlay dolguların yapımında da dijital teknolojiyi kullanıyoruz. Çok sık kullanılan bir şey. Biraz açıklayabilir miyiz dijital diş hekimliğini? Hayatımızdaki yerine. Dijital diş hekimliği aslında rutin uygulamaların arasına girmiş durumda diş hekimliğinde. Burada ilk aşamada dijital diş hekimliğinde dijital tarayıcılar kullanıyoruz. Hastanın dişlerini, ağız içi dokularını kayıt altına almak, gerekli dataları biriktirmek için bu dijital tarayıcılardan faydalanıyoruz. Daha sonrasında dijital tarayıcılardan bizim tasarım aşaması dediğimiz aşamaya geçiyoruz. Burada bir gülüş tasarımı yapılabilir. Bu aşamada yine hastanın dudakları, diş etleri, dişlerinin birbiriyle ilişkileri, olması gereken şekillerle ilgili planlamaları yapıyoruz. Tasarımlar tamamlandıktan sonra CAD/CAM cihazı dediğimiz cihazlar var. Bunlar aslında zirkonyum, laminate kron gibi veya eğer cerrahi bir işlem yapılacaksa cerrahi guide dediğimiz implantların yerleştirileceği yerleri gösteren, bize rehberlik eden plaklar var, onların uygulamasında. Ya da şeffaf plak dediğimiz ortodontik tedavi de kullandığımız plakların yine oluşturulmasında kullandığımız cihazlar, tasarımlar bu CAD/CAM cihazına gidiyor. Bu bir tür CNC cihazı ve arzu ettiğimiz tedaviyle ilgili materyalleri oradan elde ediyoruz. Peki, avantajları nelerdir? Yani hastaya kattığı avantajlar nelerdir? Hastaya kattığı avantajlarla ilgili mesela geleneksel yöntemle alınan ölçülerde hastalarda çok bulantı refleksi olabiliyor. Dijital tarayıcılarla alınan ölçülerde hasta konforu daha önde oluyor. Yine daha detaylı ölçü almamızı sağlıyor dijital tarayıcılar. Bunun dışında tedaviyi çabuklaştırıyor. Aynı zamanda biz hastalarımızın datalarını, teşhis tedavi aşamalarını veya onlara planlanan, hazırlanan protezleri belli bu dijital ortamda saklayabiliyoruz. Sonrasında protezlerde bir kırık olursa hastamızdan tekrar ölçü almaya gerek kalmadan yeniden aynı materyalleri üretebiliyoruz. Veya ilerleyen aşamalarda hastalarımızın önceki kayıtları elimizde olduğu için ne tür değişiklikler olmuş bunları da gözlemleyebiliyoruz. Eskisiyle karşılaştırabiliyoruz. Çok bahsettiniz CAD/CAM cihazından. Bunda tedavi süreci nasıl işliyor? CAD/CAM cihazında tedavi süreci mesela bir zirkonyum kaplama yapılacak ise hastadan dijital tarayıcıyla aldığımız ölçünün üzerinden bilgisayar ortamında bir tasarım yapıyoruz ve bu CAD/CAM cihazı hazır bloklardan kaplamaları kazıyıp bize oluşturuyor, seramikleri. Veya bir plak uygulaması yapılacaksa şeffaf plak olabilir, gece plağı olabilir veya cerrahi bir guide olabilir. Tamamını bilgisayar ortamında hazırladıktan sonra bu makinelerden elde etme imkanımız olabiliyor. Veya 3D printerlarda kullanıyoruz. Bize ciddi bir konfor sağlıyor o zaman. Sağlıyor. Hem bizim için ciddi bir kolaylık oluyor. Hem hastalarımıza da estetik için kullanıyor muyuz hocam? Estetik için tabii yoğunlukla kullanıyoruz. Estetik için kullandığımızda daha çok bu yaprak lamine kaplamalar, vener kronlar dediğimiz kaplamalarda
dişlerin ön yüzeylerinden çok minimal aşındırma yaparak estetiği sağlamaya yönelik daha çok yaptığımız uygulamalarda bunu kullanıyoruz. Güvenliği nasıl hocam bu cihazın? Bu cihaz oldukça güvenli. Sapma payı falan var mı yoksa çok minimal düzeyde mi? Bu çok minimal düzeyde oluyor ama biz şimdi çok milimetrik çalıştığımız için herhangi bir sapma oluştuğunda bu direkt dikkat çekiyor. Daha sonrasında cihazların kalibrasyonları yapıldığında, bu zaten belirli aralıklarla yapılan işlemler bunların kalibrasyonları ama bir bozulma tespit ettiğimizde hemen bir kalibrasyon yapılmasıyla birlikte cihazı kullanmaya devam edebiliriz. Sapma oranı yok diyebiliriz o zaman. Yok diyebiliriz, evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok Ağzınıza teşekkür sağlık, ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza Sağ sağlık, olun. Güzel bir ağzınıza sohbetti. sağlık. Harika bir sohbetti. Evet, benim için de öyleydi. Çok teşekkür ediyorum. Rica Sağ ederiz. olun. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz diş hekimi Korhan Demetoğlu'ydu. Kendisiyle çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.